Merhaba sevgili izleyiciler. Bu sefer videomda bir değişiklik yapmak istedim ve çok etkisi altında kaldığım, belki de sizlerin daha evvelden duymuş olduğu bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Hikayemiz dünyanın en iyi okçusu olmak isteyen Qin Chang isimli bir adamın hikayesi. Hikayeye göre Çin'in eski Chao Devleti'nin başkenti olan Hantan şehrinde Qin Chang isimli bir adam vardı. Bu adam yeryüzündeki okçuların en iyisi olmayı istiyordu. Bu konuda öyle bir aşka düşmüştü ki çok uzun araştırmalara girdi, herkese sordu ve en sonunda bu zanaatta ün salmış yaşlı bir Çinli ustayı buldu. Wei Fei adındaki bu yaşlı usta işinde öyle ileriymiş ki sadağındaki bütün okları 100 adım ileriden karşısına hedef olarak diktiği tek bir söğüt yaprağını atabilirmiş. Bunun üzerine Qin Chang durur mu? Hemen adresini aramış, sormuş, soruşturmuş ve ailesiyle vedalaşarak Wei Fei'yi bulmak için yola koyulmuş. Bu aşk ile günlerce yolculuk yapmış ve en sonunda Wei Fei'yi bulmuş. O yaşlı adam kulübesinin önünde bahçe işleriyle uğraşırken bir bakmış ki Qi Chang kendisine doğru yaklaşıyor. Yaşlı usta Qi Chang'a derdini sorduğunda içindeki aşk ateşini ve dünyanın en iyi okçusu olma isteğini yaşlı ustaya anlatmış. Yaşlı usta bu genç okçuya uzun yıllar çalışma gerekeceğini ve bu yüzden sabırla devam etmesi gerektiğini çalışmalarına anlatmış ve Qi Chang da bunu kabul etmiş. Usta bizim okçuya öncelikle şunu anlatmış. Göz kendisine yakın bir cisim hareket ettiği zaman illaki kapağını kırpar. Sen böyle bir durumda kapağını kırpmamayı öğreneceksin. Yani gözünün yanında ne kadar hareketli bir cisim olursa olsun sen gözlerini hiçbir zaman kırpmayacaksın. Bunu oku atarken de yapmayacaksın. Bizim genç okçu eve geldi. Okunu atıyordu ama oku atarken her seferinde gözünü kırpıyordu. Bunun haricinde yine başka bir çözüm buldu. Karısının dokuma tezgahının altına girdi. Altında upuzun yattı. Böylece yüzünden birkaç milimetre yukarıda hareket etmekte olan ayaklığın gidip gelişine hiç göz kırpmadan bakmayı öğrenmek istiyordu. 2 yıl boyunca bunu seyretti ve en sonunda göz kaslarını geliştirdi ve gözünü kırpmamayı öğrendi. Bunu bu sefer okta denemeye başladı ve en sonunda başarılı olup tekrardan heybesini toplayıp yaşlı ustanın yoluna koyuldu, ona müjdeyi vermek üzere. Ustasının yanına vardığında heyecanla yanına koştu ve dedi ki, başardım, artık gözlerimi kırpmıyorum. Usta dedi ki, dur bakalım, hemen olmadı. Göz kırpmamasını bilmek bu işin başlangıcıdır. Şimdi sen git eşyaya bakmasını öğren. Çok küçük olan bir şey sana büyük görünmeye başladığı zaman yine gel beni bul. Bizim Qi Chang yine memleketine döndü. Bu sefer bahçeye gidip minicik bir böcek buldu. İnsanın çıplak gözle zor görebileceği kadar küçük bir böceği aldı. Bir ot parçasının üstüne yerleştirdi. Odasının penceresinin kenarına koydu ve başucuna oturup ona bakmaya başladı. Önceleri böcek ona küçücük görünüyordu. Böceğin detaylarını seçemiyordu, gözlerini, ağzını, burnunu. Qi Chang bu böceğe bakarken günler, haftalar, kışlar geçmeye başlamıştı. O böcek öldüğünde yerine aynısını bulup tekrardan yeni bir böcek yerleştiriyordu ve bakmaya devam ediyordu. Yavaş yavaş böcek gözünde büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü.
Yıllar sonra aradan 3 yıl geçti ve böcek gözüne kocaman görünmeye başladı. En sonunda bir gün o böcek gözüne at büyüklüğünde görünmeye başladı ve o zaman sevinçten zıplayarak hemen heybesini topladı. Tamam dedi, ben yine ustamın yanına gidiyorum. Çin Chang'ın gözüne atlar dağ, domuzlar tepe, piliçler kule olarak görünüyordu. Sevinçten zıplayarak evine koştu, yayına bir ok taktı, nişan aldı ve destek ödevi gören ot parçasına hiç değmeksizin böceği tam yüreğinden vurdu. Hemencecik de Wei Fei'yi görmeye gitti. Usta bu sefer şaşmış olmalı ki aferin dedi. Çin Chang 5 yıldan beri okla nişan atma işini inceden inceye öğrenmeye koyulmuştu. Şimdi de yaptığı sıkı talimlerin faydasız değil, tersine çok faydalı olduğunu anlıyordu. Usta ona dedi ki, şu karşıdaki ağaçtaki küçük oyuğu görüyor musun? İşte okunu oraya at dedi. Çin Chang tabii ki başarılı ve antrenmanlı. Oku bir kere de oraya fırlattı. Usta bir tane daha at dedi. Attığı ikinci ok diğer önceki attığı oku yardı ve içine girdi. Bir tane at dedi yine aynı, bir tane at dedi yine aynı. Ve okları sıra sıra bu şekilde dizmeye başladı. Tam oklarını yayını aldı, geri dönecekti ki aklına birden şu gerçek geldi. Peki bu yaşlı adam yaşarsa dünyanın en iyi okçusu Çi Chang olamayacaktı. Yaşlı usta toprağa eğilmiş bitkilerle uğraşıyordu. Bizim genç okçu ise arkası dönük okunu ve yayını gizlice hazırlıyordu ki yaşlı okçuyu vursun. Okunu ve yayını hazır ettiğinde ani bir refleksle dönüp yaşlı ustanın kalbine doğru oku fırlattı. Ve bizim Çinli yaşlı o kadar ustaydı ki daha hızlı bir refleksle okunu yaydan çıkardı. Oklar havada birbirlerini kestiler. Çi Chang yaşlı ustayı vuramayınca tabii ki yaptığından çok utandı, çok mahcubiyet duydu. Usta ona dedi ki, oğlum eğer beni öldürseydin sen yine dünyanın en iyi okçusu olmayacaktın. Çünkü dünyanın başka bir en iyi okçusu var. Ben en iyi okçusu değilim. Peki dedi Çi Chang, o okçu kimdir onu bulmak istiyorum. O dağın doruğuna tırman. Orada usta Kan Ying var. Okçulukta kimse onunla boy ölçüşememiştir. Bundan sonra da ölçüşemeyecektir. Git oraya ve hala hayattaysa onun öğrencisi ol. Peki bu içindeki okçuluk aşkı olan genç durur mu? Hemen yola koyuldu. Dere tepe düz gitti. O dağının doruğuna tırmandı. Kan Ying'in oturmakta olduğu mağaraya doğru yol aldı. Karşısında kuzu gibi tatlı bakışlı bir ihtiyar buldu. Pek yaşlıydı bu adam. Çi Chang onun kadar yaşlı bir insana hiç rastlamamıştı doğrusu. Adamın kamburu çıkmıştı. Yürüdüğü zaman ak saçları yerlere sürünüyordu. Çi Chang bu kadar yaşlı bir adamın kulakları da sağır olmalı herhalde diye düşünerek yüksek sesle okçulukta sandığım kadar usta olup olmadığını anlamak için geldim buraya dedi. Kan Ying'in karşılık vermesini beklemeden omuzundan asılı büyük yayı yakaladı. Buna bir ok yerleştirdi. Sonra başların üstünde mavi göğün çok yükseklerinden geçmekte olan bir göçmen kuşlar sürüsüne nişan aldı. Hemencecik de 5 tane kuş vurulup düştü. İhtiyar adam hoşgörülü bir eda ile gülümseyerek sadece ok ve yayla nişan atmak derler buna canım diye bağırdı. Demek ki hedefe oksuz yaysız isabet ettirmesini öğrenemedin. King Yang bizim genç adamı bir uçurumun başına çağırdı. King Yang kayanın ucunda ayağıyla küçük bir çakıl taşını ittirdi ve çakıl taşı hızla yuvarlanarak gözden kayboldu. O kadar kayanın ucunda ve uçurumun kenarındaydılar ki
bizim genç usta korkmaya başladı. Yukarıda bir akbaba dönüp duruyordu. Kuş çok büyüktü ama o kadar yukarılardaydı ki bir susam tanesi kadar görünüyordu gözlerine. Kayanın ucunda bizim ihtiyar titrek elleriyle bir yay çıkardı ama yay görünmüyordu. Görünmeyen bir oku yaya gerdi ve yayı bıraktı. Aslında ortada ne yay vardı ne ok ve ne olduysa susam tanesi kadar görünen akbaba vuruldu, yere düştü. Bunun üzerine genç okçu tam 9 yıl o dağda ihtiyar keşişle beraber yaşadı. Bu süre içinde ne türlü idmanlar yaptığını hiç kimse hiçbir zaman bilemedi. 10. yıl dağın doruğundan inince herkes ondaki değişikliği görerek şaşırdı. O küstah, kararlı edasından eser kalmamıştı. Şimdi bir meczup gibi manasız, aptallaşmış bir hali vardı. Kendisini ziyarete gelen eski hocası Veife'yi onu görür görmez, "Hah," dedi, "görüyorum ki okçulukta usta olmuşsun artık. Senin ayağına su bile dökemem ben." Fakat Çi Chang onların bu bekleyişini boşa çıkardı. Bir kerecik bile yaya ve oka el sürmedi. Dağlara giderken yanında götürdüğü büyük yayı geri getirmemişti. Niçin böyle yaptığını kendisine sorduklarında ağır bir sesle karşılık verdi. Hareketin en yüksek kertesi hareketsizliktir. Belgatin en yüksek kertesi hiç konuşmamaktır. Ok atmadaki en yüksek ustalık derecesi hiç ok atmamaktır. Han Tanrılar onun ne demek istediğini hemen anladılar ve bir yaya el sürmek istemeyen bu usta okçuya karşı derin saygı duydular. Onun verdiği bu ret cevabı yüzündendir ki ünü gittikçe büyüdü. Çi Chang hakkında ortalıkta bir sürü söylentiler dolaştı. Anlatıldığına göre gece yarısından sonra evinin damı üzerinde görünmez bir yayın kirişinin gerilişini duymak mümkündü. Bazılarının söylediklerine göre ise okçuların tanrısı gündüzleri ustanın ruhunda yaşamakta, akşam olunca da kötü ruhlardan korumak için dışarı çıkmaktaydı. Rivayete göre bu olaydan sonra ressamlar fırçalarını kaldırdıkları gibi çöplüğe atmışlar. Çalgıcılar çalgılarının tellerini koparmışlar. Dülgerler de ellerindeki ölçü aletlerini kullandıkları görünmesin diye bucak bucak saklamışlar. Ve yıllar yılı Hantan şehrinde böyle sürüp gitmiş. Sizin de içinizde yanıp duran böyle bir ateş ve aşk varsa umarım kendinizden bir parça bulmuşsunuzdur. Umarım bendeki yarattığı duyguyu da size geçirmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.